Herkese merhabalar arkadaşlar. Bundle size optimizasyonları maceramızın 3. bölümüne yani Tree Shaking'e hoş geldiniz diyorum. Bugün Tree Shaking'i inceleyeceğiz arkadaşlar. Nerelerde kullanılıyor, neler yapıyor bizim için, nasıl bir optimizasyon sağlıyor hepsini tek tek konuşacağız. Yavaştan başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar, benim daha öncesinde devam ettiğim Bundle size optimizasyonları serimizin bu projesini benim GitHub adresinde bulabilirsiniz. Ben de oradan devam ediyorum. Evet, şimdi kısaca bahsetmek gerekirse arkadaşlar Tree Shaking'den. Tree Shaking ölü kodları aslında bundle'a yüklemiyor. Yani bunun tek yaptığı şey bu. E, Bundle'a yüklemiyor ve bundle size'ımızı optimize ediyor aslında. Tabii bunu yapan başka pluginler de var. Terser plugini var ama Terser Tree Shaking kadar, yani Tree Shaking'de kullandığımız side effect kadar etkili değil. Sebebi de şu. JavaScript dinamik bir dil olduğu için Terser hepsini kontrol edemiyor aslında. Biz şimdi yavaştan başlayalım istiyorum. Şöyle SRC altına bir helper.js dosyamızı bir oluşturalım istiyorum. Bu helper'lar işte projemizde kullandığımız bize yardımcı fonksiyonlar gibi diyebiliriz. Şöyle hemen const check password diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu fonksiyon ne yapacak bizim için? Sadece ekrana check password yazacak. Konsol aslında. Sonra bir de check email yapalım. Bu da bizim için sadece konsola check email yazsın. Okey. Bunların ikisini oluşturduk arkadaşlar. Bunları export ediyorum ben. Check email ve check password yazıyorum. Bunlar artık exportlu oldu. Şimdi ben bunları nerede kullanacağım arkadaşlar? Ben home sayfasında kullanacağım bunları. Components'in içerisinden home'a geliyorum. Bu home'daki bu metinleri, text'i siliyorum. Ben burada check password'ü kullanacağım diyorum. Aşağı alıyorum ve şurada sadece kullanıyorum. Şöyle kaydettim. Bizim için şöyle sağ tık yapıp konsolun içerisine bakıyoruz. Check password'ümüz gelmiş arkadaşlar. Check password geldi. Evet, şöyle bir de Home.js'in içerisinden bakalım istiyorum. Burada kullanmış mıyız? Şöyle şu şekilde check yazdım. Check'ten gördüğünüz gibi check password ve check email'i kullanmaya başlamış bundle'da. Aslında bundle'ı oluşturmuş yani diyebiliriz. Check email ve check password. Halbuki biz check email'i kullanmadık bile. Yani biz burada code splitting yaparak evet çağırdık helper'ın içerisinden. Ama bize geldi helper'ın içindeki işte örnek veriyorum. Belki de 10 tane fonksiyonumuz var burada. 10 fonksiyonu çağıracak. Bu sefer ne olacak? Bundle şişecek. Hiçbir yerde kullanmıyoruz biz bunları. Ya bunları sadece fonksiyon olarak düşünmeyelim. Yani birçok klasör altında bunlar barındırılabiliyor yani. Şöyle ben bunu sadece örnek olsun diye helper'ı koydum yani aslında. Şimdi arkadaşlar biz Webpack'imizin içerisine bir gidelim. Webpack'te yapacağımız tek şey aslında şöyle şunları kapatıyorum. Mesela şu dev tool'a da gerek yok. Onu da kapatacağım. Şimdi onu direkt sildim. Şimdi bizim burada oluşturmamız gereken stats var. Stats'in içerisine optimization bailout kullanıyorum. Biz burada buna true diyoruz. Şimdi biz buna burada true dedik. Şöyle package.js'imizin içerisine de gidelim. Şöyle buraya da side effects kullanacağız burada. Dediğim gibi bu side effects normalde side effects'in yerine kullanılan terser plugin'i var. Minimize ediyor. Ama side effects direkt kodun içerisinde aramaya başladığı için yani direkt etkenlerini söylüyoruz biz bunu aslında. Ben dedim ki benim projemde bir yan etki yok arkadaş. Sen bunların hepsini optimize edebilirsin. Şimdi optimize ettiği için aslında şunu şöyle ben buna true deseydim burası benim için yine düzelecekti. Şimdi ben bunu optimize etmesini söylediğim yerleri yaparsa yani bunları diyorum ki şöyle yıldız.css dediğimde arkadaşlar bu CSS'i benim için şey yapacak.
Yani artık bunu optimize etmeyecek. Şimdi ben geliyorum. Benim onun dışındakilerin hepsini optimize edecek projedeki. Her dosyayı, her klasörü optimize edecek. Şöyle package.json'ı kapattım arkadaşlar. Biz buraya stats'imizi de koymuştuk. Harika. Evet. Aslında yani TreeShaking production modunda çalışıyor arkadaşlar. Burada ben production modunu aldım. Onun dışında kullanacağımız başka bir şey yok. Şuradan sadece şunları kapatıp şimdi npm run dev diyeceğim arkadaşlar. Zaten webpack'imiz production modunda olduğu için dev ortamını çalıştırmayacak. Şu kısımları da kapatıyorum. Bizim için yeni bir sayfa açsın. Evet. Şöyle geldik. İncele diyoruz arkadaşlar. Konsolumuza bakıyoruz. Şimdi check password gördüğümüz gibi yazmış zaten. Şimdi source'un altından tekrar home'un içerisine giriyorum arkadaşlar. Burada kullanmış mı onu bir inceleyelim. Hatta şurayı biraz daha büyütürsem daha iyi olur. Şöyle tek tek bakalım. Hatta tek tek de değil, arayalım ya. Şöyle check yazdığımda zaten check password gördüğünüz gibi konsol halini bize kullandığını söylüyor bundle'da. Onun dışında check için arattığımızda, hatta direkt ismini de yazalım. Check e-mail arattığımızda fonksiyonun ismi gördüğünüz gibi kullanmadığını söylüyor. Yani bu şekilde bizim helper.js'imizi bize harika bir şekilde TreeShaking yapmış oldu. Yani optimize etti. Evet arkadaşlar, TreeShaking bu kadardı. Webpack config dosyamızın içerisinde sadece stats altında bulunan optimization bailout'u true verdik ve package.json'a da site efektimizde dedik ki CSS'lerimize dokunma, diğer hepsini optimize edebilirsin dedik. Evet, videomuz bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.